Bir yayın klasiği, hazır mısınız? Gördüğüm en akıl yitirici kabusu 10 korkutucu bilgi. 2016 Ruhi. Skürt. ...2016 Ruhi ile ilgili çok büyük bir detay var. 2016 Ruhi seni depresyona sokar. 2016 Ruhi seni üzer. 2016 Ruhi gerçekten ruh içen et. Çünkü ses, müzik hep olayı bu yani. O 2018'den önceki Ruhi Çenet videoların hepsi hep böyle bir şey. Merhaba, ben Ruhi Çenet. Ürettiği markasına kendi soy ismini verdi. Korkunç man. 2016 Kaan ne yapıyor? 2016'dan İngilizce konuşmaya çalışıyor. Ünlü Winchester tüfeklerinin sahibi William Winchester 1881'de öldüğünde karısı bir medyuma gitmiş ve medyum ona bu tüfeklerle öldürülen yerlilerin ruhlarının kendisine musallat olacağını ve ruhlardan kurtulmasının tek yolunun ise devamlı bir ev inşa etmesi olduğunu söylemiş. Aa evet, ben bunu biliyorum. Bu çok ilginç bir hikaye, bak dinle. Winchester tüfeğini yapan kadın böyle oda yapıyor. Bir garip bir evleri var onların. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün öleceğiz. 2016 Ruhi Çenet bir like. Ruh hastasına dönüşen kadın Winchester malikanesini inşa eder ve ölene kadar, yani 38 yıl boyunca bu malikanede tadilatlar ve inşaatlar ruhlardan Spoiler verdim, özür dilerim, çok koruma heyecanlıyım. maksadıyla asla sonlandırılmaz. Malikanede 160 oda, karmaşık dizayn ve dolambaçlı yapısıyla kilometrelerce uzanan koridorlar, gizli geçitler, boş duvarlara açılan kapılar ve tavana çıkan labirent gibi merdivenler vardır. Bütün o dönüşler, çıkmaz sonlar ölü ruhların aklını karıştırmak için yapılmıştır. Sarah bu evde ölmüştür ve efsaneye göre lanetli olan bu eve rehber nezaretinde girilebilse de izini bulamayıp kaybolan veya geceyi korkuyla yerde yatarak geçirmek zorunda kalan çok insan olmuştur. Şu an saat gece 3. Yarım saat kadar önce korkunç bir kabus gördüm ve Yarım saat önce altıma sıçarak uyandım. Ve kamerayı kurdum ve şimdi siz altınıza sıçacaksınız. Merhaba. Ben Ruhi Can. Yani Ruhi Çenet gerçekten karakter bir insan ya. Ben bayılıyorum o yüzden. Sor bakalım biz seninle kalır mıyız? Bence kalırsınız. kabusta işte bu malikanedeydim ve Sıçtık. Şimdi biz de aynı kabusu göreceğiz. Merhaba ben Etfe 0 Sakeniz ben Van yemiştim de galiba Cihat'te yeni olduğum için kabalek etmişsin. Bana atmayın oğlum. Modları atın Kabalgim için Discord'da. kusura bakmayın. Rica ediyorum benimle açabilir misiniz? Bana yazmayın bunu. Yayının ortasında. Sana da bakıyorum çünkü merak ettim. Kaba mı davrandım dedin. Krem paylı falan bir şeyler yazmışsın. Sonra veren orospu çocuğu falan yazmışsın. Yanlış mı anladım acaba? Anlamadım çok olayı. Bana yok, bana dememiş. Çözemedim. Pepke yerlilerin kafalar. ruhlarıyla Şşt dur, Ruhi'nin kabusunu dinleyeceğiz. Bir dakika. Deminki malikaneye girmiş. Chat dinlemiyor musun chat? Dinlemiyor mu? He. korkunç bir kabus gördüm ve kabusta işte bu malikanedeydim ve yerlilerin ruhlarıyla sıkışık haldeydim. Adımlar attığım bu esrarengiz köşkün koridorlarından, merdivenlerinden dönüp dolaşıp çıkamadığımı ve adeta bir kapana sıkıştığımı gördüm. Bunun üzerine size kabuslar hakkında 10 gerçeği anlatmaya karar verdim. Boku yedik. Boku yedik. Kabusların Bu nasıl fotoğraf Ruhi? Arkadaşlar bu fotoğraflara bakarsak altımıza sıçarız. Tamam mı? Çünkü bir sürü korkunç fotoğraf var. O yüzden yorumlarda gezeceğiz. Zaten alışık olduğunuz bir şey.
Fobik bir yaşam tarzından ziyade üzüntülü bir hayat, suçluluk, bilinç bulanıklığı ya da şaşkınlık gibi duyguların yoğun yaşanması nedeniyle görüldüğü düşünülür. Tüm bu duygular biz fark etmesek de aslında hep bilinç dışında beynimizde bir yerde. Kabus esnasında beynimizin dip köşelerine saklanmış bu canavarlar zincirlerinden salınıyorlar ve yüzleşiyoruz. Kabus görmemizin nedeni bir teoriye göre şu: beynimiz içgüdüsel olarak simüle ettiği rüya ortamında bizim canavarlara, depremlere veya diğer yıkıcı duygulara karşı tepki vermemizi pratikleştirir. Ve normal hayatta karşılaşacağımız problemlere ve tehdit unsurlarına karşı bizi psikolojik olarak defansa hazırlamış olur. Kabus bizi hazırlamak içinmiş kısacası. Çoğu rüya uykunun %25'ini kapsayan ve uykunun en derin anı olan REM safhasında görülür. Ancak bu safhada ilginçtir ki rüyanın etkisine kapılıp hareket etmemiz engellenir ve vücudumuz kısa süreli felç geçirir. Fakat gözlerimiz göz kapaklarının altında fıldır fıldır dönüyordur. Bunun çok korkunç yan etkisi, eğer uykunun bu safhasında, yani ortalama bir insan için gece 3 gibi aniden uyanırsanız uyku felci geçirme ihtimaliniz çok yüksektir. Uyanıksınız ama vücudunuzu kesinlikle oynatamıyorsunuz. Dilinizi bile. Eğer gecenin köründe uyandığınızda yanı başınızda veya nefes almanızı engellercesine bastırarak vücudunuzun üstünde bir yaratık görseydiniz ne kadar korkardınız? Üstüne üstlük hareket Çok. etmeye çalıştığınızda hiçbir Yeme kasınızı onu. kıpırdatamadınız, sadece gözlerinizi oynatabildiğiniz bu durumda. Uyku felci Yeme geçiren onu. çoğu insan göğüslerini ezen ve kendilerini boğmaya çalışan cüce yaratıklar veya korkunç kadınlar gördüklerini söylemiştir. Tabii bu esnada 30 korkunç saniye boyunca asla vücutlarını kıpırdatamamışlardır. Size bir şey diyeceğim. Bu video çok korkunç ya. Ben bunu dinlersem aklımda kalır ya. Valla biliyorum yani. Vuruyor bana bazen yayın. Ha, korkmaktan değil diye dinlerim burada. Ne olur ne olmaz ama. Sizin de uyuyamamanızı istemiyorum. O yüzden geçeceğim bu videoyu. Merak eden varsa atayım ama chat'e. Devam mı? Emin misiniz? İstiyor musunuz? Beta male mi? Oğlum. Benim gibi sigma bir insana. Al lan bak. Hatta fotoğraflarıyla izleteceğim. Chat. 7 dakika sonra bulun. Korkanlar. Gece terörü uyuyan kişinin birden gözleri Allah'ım. fal taşı gibi açık bir şekilde yatağından fırlamasına ve kabusun hala tuzağındayken çığlıklar atmasına sebep olur. Bazense kişi hala rüyadaymış gibi hareket eder. Etrafını tekmeler, yumruklar veya kovalanıyormuşçasına kaçmaya çalışır. Bu durumu yaşayan insanların ya kendileri sakatlanırlar ya da çevresindekiler zarar görür. Rüyalar bilinenin aksine 13 saniye değil, çok daha uzun sürdüğü için bu zararlar telafi edilemez olur. 1943'te John Kiger isminde bir kadın gece teröründe gölgelerden oluşan yaratıklardan kendini korumaya çalışmış ve uyur gezer haliyle babasını ve 6 yaşındaki erkek kardeşini öldürmüştür. Rüyasında saldırıya uğradığını gören William Pollard ise uyandığında kendisini öz kızına bir el feneriyle vurduğu darbeler sonucu öldürmüş vaziyette bulmuştur. The fuck? Dikkat et. Ruhi Çenet'in lafıymış bu. Dikkat etmekte fayda var. Demek istesem de bazı şeyler kontrolümüzün dışında oluyor. Ruhi Çenet. Doğru demiş. Let's go. Bass clap. Hipnagogik halüsinasyonlar. Uykuya dalma sürecinde şuur ve uyku arasında bazı hipnagogik halüsinasyonlar görebiliriz. Bunlar uyuduğumuz odada tuhaf sesler duymamıza, odada fizik ötesi yaratıkların geçtiğine veya tanımadığımız insanların dikildiğini hissetmemize veya Al görmemize işte. neden olur. Bu durumu yaşayan çoğu insan duvar üstünde örümceklerin veya böceklerin geçtiğini gördüklerini belirtmiştir. Tüm bunlar hayali olsa İşte ben bu yüzden güneş açmadan uyumuyorum. da insanlar üzerinde korkunç etkileri olmaktadır. Bu belki de ellerinde bir fotoğraf veya video gibi bir kanıt olmadığı halde binlerce insanın neden uzaylı gördüğünü iddia etmesinin sebebi olabilir. Isaac Newton, Nikola Tesla, Beethoven ve daha birçok düşünür hipnagogik duyuların yaratıcılıklarını arttırdığını söylemiş. Elias Howe rüyasında mızraklı yaymenler tarafından kovalandığını görmüş ve bu mızraklar onun dünyanın ilk dikiş makinesini icat etmesinde ilham olmuştu. İngiltere'nin Oha! genç kadın katili Sharon Carr ise cinayetleriyle alakalı sorulunca her gece şeytanı rüyalarımda görüyorum. Bazense aynanın karşısında ama fark ettim ki o benmişim demiştir. Videoyu mu açayım? Oğlum bak. Rüyasında bu uyur gezerlik yapan insan Ben sizi düşündüğümden dolayı söylüyorum. Beta Flix falan yazıyorsunuz. Ben hiç korkmam böyle şeylerden. İnsanların böyle olmalarının sebebi Pussy değilim oğlum. Sizi düşünüyorum. Bir kere sizi düşünerek bir hareket yaptım. Bir kere değil gerçi.
Tamam. Bir zihin hastalığının erken bir evresinde oldukları için olabilir. Korkunç Çete kabuslar okusun nedeniyle korkanlar o uyurgezerlik zaman. yaşayan 26 insan üzerinde yapılmış bir araştırmada 13'ünün cinnet, diğer 13'ünün ise bir sinir hastalığı olan Parkinson hastalığı geçirdiği görülmüştür. Rüyanızda öldüğünüzü gördüğünüzü hayal edin. Daha sonra uyandığınızda yaşadığınız tüm olayların tıpkı rüyanızdaki olaylar gibi başladığını düşünün. Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln rüyasında Beyaz Saray'da bir odaya girdiğini, odada güvenlik görevlilerinin bir cesedi koruduğunu ve ona cesedin suikastla öldürülen ABD Başkanı olduğu söylendiğini görmüştür. Bu rüya onun gerçekten vurularak ölmesinden sadece birkaç gün önceydi. 11 Eylül saldırısının hayatta kalan bazı kurbanları kabuslarında terörist saldırısını önceden gördüklerini söylemekte. 19 adet Titanic yolcusu ise geminin batacağını defalarca kez rüyalarında gördüğünü anlatmıştı. Ama tüm Allah Allah. bunlar bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Japon bilim insanları elektrotlarla bağlanmış bir beyindeki aktiviteleri okuyup frekansları ölçen ve daha sonra elde ettiği verileri dijital ortamdaki imajlarla eşleştirip rüyaları okuyabilen ve kaydedebilen bir bilgisayar geliştirmekte. Bu yazılım uyku esnasında beyin aktiviteleri okunmuş gönüllülerin rüyalarını %60 doğruluk payı ile tahmin etmeyi başarmıştı. Solda deneklerin anlattıklarına göre görmüş oldukları video klipleri, sağda ise beyin dalgalarını tarayan yazılımın rüyalarında ne gördüklerine dair tahminleri yer almaktadır. Ne alaka? Rüyasında bunları nasıl görebiliyor? Bu bilgisayar daha da geliştirilebilirse belki ileride bir insanın düşüncelerini okuma teknolojisinin kapısını aralayabilir. Ağaçların köklerinden çıktığı korkunç fırtınaları, kaçmaya çalıştığınız depremleri veya dünyanın Bitti zaten neredeyse. fırtınaları, kaçmaya çalıştığınız depremleri veya dünyanın sonunun geldiği büyük felaketleri rüyada görmek, günlük hayattaki kontrol ve otorite eksikliğine işaretken, düğün veya cenaze gibi büyük bir olayı kaçırmak ya da treni veya uçağı kaçırmak ise bir amacınızı başarmanız konusunda yeterli olmadığınızı düşünmeniz ve çok büyük bir kaygı taşımanızdan ötürüdür. Kabusunuzda dişlerinizin döküldüğünü veya kendinizi çıplak görmeniz, diğer insanların dış görünüşünüzü nasıl yargıladıklarını kafanıza çok takmanızdan veya topluluk içinde konuşmak gibi sosyal faaliyetlerdeki özgüven eksikliğinizden kaynaklanır. Kovalanmak, problemleriyle yüzleşmekten korkan veya bazı anıları Bir tane meme var ya. Ben hep böyle rüyalar görüyorum orada. All dreams having... Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Benim rüyalar olur gibi bu ne ken sıfat. Evet. unutmaya Olmaz gibi bence. çalışan kişilerin gördüğü bir rüyadır. Kaybolmak ise zor kararlar almak durumunda olan ve ne yapacağını bilemeyen insanların sıklıkla gördüğü bir rüyadır. En sık görülen yüksekten düşmek veya suda boğulmak ise geleceğe dair umutsuzluk yaşayan insanlarca görülür. Rüyalar aleminden altı kısa bilgi. Rüyalarımızda beynimiz yeni insanlar yaratmaz. Bize daha önce hiç görmemişiz gibi Ne bu? Benim sıfadı el vahibi ka nihrin vekkelü lugat şerifi didar eşgali dündariye ve tek sizamülü mülk cabbarul varkazin Mahmud el Kravin bin Şeyhil Mülkav. Tamam okuduk artık. Copy paste daha devam etmeyin. Bu işin de bir raconu var yani. Okunduktan sonra copy paste atan pepekdir yani. gelse de rüyada karşılaştığımız tüm insanlar hayatımızda en az bir kere gördüğümüz ve bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz
O adamı gördünüz mü lan hiç rüyanızda hakikaten? insanlardır. Yani beyin metroda göz ucuyla Abi bir uyku felci geçirdim, birisi beni tutup yatağımdan asayi doğru çekiyormuş gibi oldu ve yüzüstü yatarsanız asla uyku felci geçirmezsiniz. Allah. baktığınız ürkütücü birine rüyanızda sizi kovalayan seri katil rolünü verebilir. Doğuştan görme kusurlu insanlar rüyalarında bizler gibi görsel simülasyonları deneyimlemezler. Onların rüyaları gerçek hayatlarındaki algıları gibi işitsel ve koku duyusunu temel almış şekildedir. İnsanların çoğu normal bir gecede en az 4, en çok 7 rüya görür. Ortalama bir insan gecenin 2-3 saatini rüya görmekle geçirmektedir. Ayrıca eğer horluyorsanız o an rüya görmüyorsunuz demektir. Uyandıktan 10 dakika sonra ise gördüğünüz rüyaların %95'ini unutursunuz. Rüyada Evet, o çok sinir bozucu değil mi ya? Böyle rüya görüyorsun, sonra diyorsun ki "Ulan anlatırım bunu" diyorsun. Anlatmaya çalışıyorsun, unutuyorsun sonra rüyayı. iken rüyada olduğunu bilme haline lucid rüya yani berrak rüya denilir. Ve eğer berrak rüya görüyorsanız rüyanızı kontrol Hangimiz denemedik ki? Lucid rüya göreceğim. Uçacağım. edebilir, istediğinizi yapabilirsiniz. Uçmak gibi ya da dünyanın Ha? Ne bu uçmakla takıntısı insanlar, ne acaba? en zengin insanı olmak gibi ya da Einstein ile bir çay sohbeti yapmak gibi. Çok Einstein'la pes atmak istiyorum ben. Tek amacım bu. fazla bilgisayar oyunu oynayan kişilerin rüyalarını kontrol edebilme ihtimalleri çok yüksektir. Çünkü bir araştırmaya göre oyuncuların sanal gerçeklik içinde fazla zaman harcaması, hayal güçlerini aktif tutmakta ve beyinlerini rüyalarına karşı Seni bilmem ama ben gamer'ım. eğitmektedir. Daha az sayıda agresif kabuslar görseler de gerçek bir kabusla karşılaştıklarında ise bu kabus normal bir insanınkine kıyasla çok daha aşırı şiddet Atatürk'le CS based. ve Keşke. korku içerir. 100.000 farklı insanın rüyaları Rüyamda 31 çekiyordum. Valla gerçekten üzgünüm. Çok yıkık bir sexual rüya yani bu. Kusura bakma, söyleyeceğim bunu. Senin adına üzüldüm. analiz eden bir çalışma, erkeklerin daha çok araba, silah ve şiddet üzerine rüya gördüklerini, kadınların rüyalarının ise ev ve iş yeri gibi alışık olduğu yerlerde geçtiğini göstermektedir. Erkekler maymun rüyaları görüyor ya. Karı, silah, 320 BMW. Bence genellemek biraz yanlış yani. Ki görmüyor değilim. 320 BMW. Sahte Mod uyanış, rüya esnasında uyandığınızı düşünmeniz ama hala rüyanın içinde olmanızdır. Bu çok kötü bir şey ya. Bu var ya. Bu gerçekten başlı başına işkence yani. Rüyanda uyandığını görmek çok kötü bir şey. Çok sinir bozucu bir şey yani. Durumudur. Yataktan kalkarsınız, dişlerinizi fırçalarsınız, işinize koyulursunuz ve sonra şaşırtıcı bir şekilde hala uykuda olduğunuzu fark edersiniz. Evet. Evet, hakikaten öyle oluyor. Bildiğin yaşıyorsun. Ben hep nerede ayılıyorum biliyor musun? Uyanıyorum, tuvalete gidiyorum. Rüyamda uyanıp tuvalete gidiyorum. Sonra tuvaletim var biliyorum. Ama sonra altıma işeyeceğimi fark ediyorum. Bunu siz de yaşıyor musunuz? Böyle hiç rüyanda uyandığında. Çünkü ilk işi tuvalete gitmektir çoğu insanın. Anladın mı? Orada ben orada ayılıyorum. Lan diyorum rüyadayım. Bızt, o zaman kalkıyorum. Kafan karışıyor. Bunu bazen rüyaya devam ederken, bazen Çok de kötü. uyandıktan sonra anlarsınız. Abi ben işiyorum. Ben Orada işiyorum işince bile. altına işersin galiba. Çocukken farkına varıp ayılmamıştı. Galiba zaten çocukken falan öyle altına işiyorsun ya. Genelde öyle oluyordu. Küçükken altıma işediğimi hatırlıyorum. Bu sebepten dolayı işediğimi hatırlıyorum. Belki de yüzlerce kez Rüyamda kendini işeyim. tekrarlayabilir. Gerçekten uyanık mısınız yoksa hala rüyada mısınız? Bunu anlayıncaya kadar tekrar uyandığınızı hissettiğiniz rahatsız edici bir mental hapistir. Peki şu anda rüyada olmadığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? Hayır. Belki de hala uyuyorsunuz. Hayır. Sabah Sus! uyandınız. Günün bir kısmını Sus! geçirdiğinizi sandınız. Ruhi Ve bu sus. videoyu bir şekilde bilinçaltınızdan uydurup Ruhi izliyor sus! olduğunuzu zannettiniz. Ruhi sus. İşte bu rüyadan gerçekten uyanınca kurtulacaksınız. Uyandığınızda bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Ruhi sus. Zaten varoluş sıkıntıları çekiyoruz. Yıllardan beri herkes bunu düşünüyordur. Ya hayat bir rüya, sen uyandığımda. Vaa! Öyle değil. Şey düşünüyor musunuz? Ulan uyandığım zaman her yer bok mu olacak? Abi Discord deme bakar mısın? YouTube Hayır. algoritmasını hacklediğinin kehanetini attım. Hesabım sadece bir Eren 2958 iste böyle 300k Hayır. abone oldum. Hayır. Bunu düşündünüz mü hiç? Komadayız falan, uyanıyorsun.
Aslında ne çok eğlenceli olur biliyor musun? Mesela zaman algın farklı olsa burada böyle rüya gibisi. Simülasyon teorisi oluyor işte bu. Hani gerçek dünyada bir saat geçirdiysen burada böyle 80 yıl falan yaşayacaksın. Sonra orada bir uyanacaksın. What the fuck? İlk kez uyumuşum falan orada. Her uyuduğunda bir hayat yaşıyorsun. Düşünsene. Psikopatlığı. Her gece farklı bir hayata başlıyorsun ve bitiriyorsun. Çok güzel aslında bilim kurgu şey olur. Güzel işte. Nexus Gen teşekkür ederim. Gerçeğim söz. Yani galiba.